burası insanların olduğu yer, sessiz olan diyor. Sarayın içine girdik. Sarayın girişinde şöyle bir kapının altından geçiyoruz. Bu gate'in altından geçtikten sonra şöyle kapı daha bizi bekliyor. Bu kapının altından geçeceğiz. Sonra saray hakkında bilgiler vereceğim size. Şu karşıda bir sürü hamburg kiralayacağınız yerler mevcut. Şöyle geleneksel alırsanız 2 saatliği 10.000 won, 4 saatliği 15.000 ama işte special falan, premiumlar falan derken fiyatlar değişiyor saatine göre. Herkese bir Seul sabahından günaydın. Geziyoruz, gezmeye devam ediyoruz. Artık Kore'de videolar çekmeye başladım, hızlandırdım. Bu arada Kore'de son günlerim. Daha detaylı açıklamalar yapacağım. Kore'de ne yaptım, ne ettim falan diye. Bugün saat 8:30 sabah. Şimdi bir saraya gidiyorum. Güneş şuradan tepeden vurdu. Şimdi ben bir saraya gidiyorum. Sarayın ismini telaffuz edemiyorum. Gyeongbokgung öyle bir şeydi. Gidince tam detaylı okuyup bakacağım. Önce daha doğrusu şu an metroya bineceğim. Ondan sonra Yusuf'la buluşacağım buradaki arkadaşımla. Ondan sonra saraya gideceğiz. Sonra geleneksel kıyafetlerini giyeceğiz. Ondan sonra sarayı gezeceğiz falan filan. Bayağı güzel bir gün olacağını düşünüyorum. O zaman gezmeye başlayalım, yürümeye devam edelim. Ama tabii ki şu an metroya bineceğim. Şöyle çevireyim kamerayı da. Metroya gidiyoruz şimdi. Metroya nasıl bilinir onu da göstereyim Kore'de. Genelde yine böyle nasıl söylesem sığınağa gider gibi derin yerlerden geçiyoruz. Uzun zamandır video atamadım. O yüzden kameraya falan tekrar alışıyorum. Kore gerçekten bazı zamanlarda beni inanılmaz zorladı ya. Ama olsundu. Şimdi nereye gidiyor oraya? Şöyle bir tane ulaşım kartım var. Arkadaşlar böyle bir tane kart alıyorsunuz. İçine marketlerden para yüklüyorsunuz. İşte 7-Eleven olur, Ju Market olur, CS25 olur. Sonra böyle geliyorsunuz. Şuradan bir kere okutuyorsunuz, geçiyorsunuz. Yalnız geçtikten sonra da şöyle bir durum var. Çıkarken de okutmanız gerekiyor, bilginiz olsun. Ya buraya her yer, burada her yere metro ile gidebilirsiniz. Benim gideceğim durak bu. Sonra buradan aktarma yapacağım. Sonra başka bir trene bineceğim. Yani 3 tane trene binmiş olacağım toplamda. O zaman saraya gidelim. Şöyle insanlar burada şey olmasın diye kapatmışlar. Japonya ve Kore'de tren, metro hatları falan hep böyle. Yol güzel arkadaşlar. Gezin gezin gezin. Ben bu dünya turu için neler yapıyorum bir bilseniz. Aha. Bayağıdır yani neredeyse yaklaşık 3 ay oldu. 3 aydır Kore'deyim. İşte bir işte çalışıyorum. Para kazandım. Biletimi aldım gideceğim ülkeye. Bunların hepsini anlatacağım. Size kaldığım yeri göstereceğim. Ne yaptığımı, neler yaptığımı, ne yediğimi, ne içtiğimi her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Seul'de böyle bir yer diyeceğim. Ondan sonra da yeni kıtamıza geçeceğim. Bu şekilde. Trenin nasıl geldiğini gösteriyor. Şurada navigasyon var. Tren neredeyse gösteriyor. Bizim tren şurada geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi sürücüsüz bir tren. Buradaki insanlar da işte böyle kitap okuyorlar gördüğünüz gibi. Herkesin elinde telefon. Aktarmayı da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ücret ödemeden o ilk okuttuğumuz kartımızı böyle okutuyoruz. Ücret ödemedik. Geçtik. En son çıkarken basıyoruz. Eğer böyle fazla ödeyeceğimiz bir yer varsa ya da hani farklı bir yere gideceksek o zaten bizden çekiyor parayı. Evet. Yusuf'la buluştuk. Selam canım. Ne yapıyorsun? Beni bekletmekten başka? Niye güldün? Komik mi? Seni bekletmedim, yalan söyleme. Şeye bak. Ha, cüzdanı bekletti değil mi kardeşim? Yola bakıyorum da nereden gideceğimizi çözmeye çalışıyorum. Çünkü bazen karışık geliyor, bazen bir tık. Çünkü buradan da line başı göstermiş, geriden de göstermiş. Pali pali ande. Pali. Bu geldiğimiz yerde saraya gidiyoruz. Saray hemen şu karşıda. Sarayın arkasında çok güzel bir görüntü var. Bu arada ben de ilk defa görüyorum. Yani sizle birlikte ilk defa gidiyorum ve görüyorum. Hemen sağda Amerika elçiliği mevcut. Hemen karşımızda saray. Hava güzel. Normalde birkaç gündür yağmur yağıyordu burada. Şu an gayet güzel. Hanbok denilen işte bu Japonya'da belki takip etmişsinizdir. Ben kimono giymiştim ya. Orada da hanbok denilen o kıyafeti giymem gerekiyor. Kimonoya zaten inanılmaz benziyor. Şimdi saraya girelim. Sarayda size bilgileri vereyim saray hakkında. Ondan sonra da gezmeye devam edelim. Güneş gözlüğümü unuttum. O yüzden gözlerim kısılıyor. Lens kullanıyorum çünkü. İçeri girdikten sonra size bilgiler vereceğim. O zaman içeride görüşürüz.
Hanbok'u giymek için hanbok kiralama evine gidiyoruz. Kiralarken size göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi herkes hanbok giymiş. Aa şu adama acayip yakışmış ha. aynen o. Adam aynı. Abi gerçekten çoğu insana acayip yakışmış. Öyle değişik değişik kiralamışlar ki. Mesela şu adama efsane olmuş. Daima. Şu karşıda bir sürü hanbok kiralayacağınız yerler mevcut. İşte kendi bütçenize göre yani stilinize göre seçebilirsiniz. Uygunlarından giyinebilirsiniz. Şimdi nasıl kiralanıyor, ne kadar ödeme yapacağız, ondan sonra nasıl giyeceğiz, ne olacak bitecek hepsini anlatmaya, aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi hanbok kiralayacağım. O yüzden bir dükkan bulduk. Kiralama dükkanı, orada İngilizce biliyorlarmış, oraya gidiyoruz. Hemen size göstereyim. Şöyle bir yerden kiralayacağız. Şurada 12.000 won yazıyor. İngilizce biliyorlar yazıyor. Umarım İngilizce biliyorlardır ve kapıda yazdığı gibi ucuzdur. Girişi bu şekilde. Şöyle geleneksel alırsanız 2 saatliği 10.000 won, 4 saatliği 15.000 won ama işte special falan, premiumlar falan derken fiyatlar değişiyor saatine göre. Arkadaşlar şimdi hanbok kiralama yerine geldik. Burada 4 saatliği premium olanlardan seçtik. 25.000 won ödeyeceğiz. Yaklaşık işte 15-20 dolar falan yapıyor. Önce bunu veriyorlar. Böyle bir gömlek, şöyle bir pantolon. Şöyle bir gömlek ve pantolon veriyorlar. Giyiyorsunuz. Ondan sonra üst kısmına giyiyorsunuz. Sonra bu dolaplar anahtarlı bir şekilde size anahtar verebiliyor. Anahtarı takıyorsunuz, açıyorsunuz, içeri atıyorsunuz özel eşyalarınızı. Ondan sonra da çıkıp geziyorsunuz, geliyorsunuz. Şimdi ben bunları giyeceğim. Ondan sonra üstümü giyeceğim. O zaman giyelim. Turn me up, I like my money like I like my niggas green. Face card, never decline of what I mean. Act up and you gon' make me make a scene. Only time you hear my voice is when they play me on the screen. Got bad habits, I'm not the one you wanna keep. She a trap star, put that lady on a tree. Got her ass so shook, she shaking like an apple tree. Yeah, this life ain't meant for you, but baby girl, it's meant for me. This lifestyle ain't meant for you, it's meant for me. This lifestyle got girlies clocking on my teeth. This lifestyle king. Arkadaşlar kıyafetimi giydim. Şimdi saraya ve köylere doğru gidiyorum. Şöyle söyleyeyim size. Kendime çok yakıştırdım. Normalde ben yakıştıramam böyle şeyleri. Biraz sıkı. Hava sıcak. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şu an gölgedeyim. Çok bunalmadım ama gayet güzel. İnsanlar bakıyor gidiyor wow falan diyor. Öyle güzel oluyor. Ama herkes de Bangkok neydi bunun? Bunun ismi neydi lan? Kıyafetin ismi neydi? Hanbok. Arkadaşlar şu an Kore'de Chuseok Bayramı bir hafta sürüyor. Bu bir hafta içinde genel olarak yani çoğu yer kapalı. Kapalı olduğu için de insanlar geziyor tabii. Şimdi bu gireceğimiz saray normalde ücretli. Bugün bayram olduğundan dolayı para ödemeyeceğiz. Ücretsiz bir şekilde girip gezeceğiz. Bu Hanbok'u da 4 saatliğine kiraladığım için gayet güzel, eğlenceli bir gezi olacak diye umuyorum. Bakalım nasıl olacak, gidelim görelim. Şimdi sarayın girişine doğru yürüyorum. Ya bir şey değil mi? Gerçekten çok beğendim ya bu üstündeki şeyi. Gerçekten güzel duruyor. Şu kafamdaki de ya bilmiyorum ya. Çizgi film gibi. Evet arkadaşlar şimdi saraya doğru gidiyorum. Sarayın içine girdik. Size etrafı sağa sola göstereceğim. Neredeyse herkeste hanbok var. Ucuz kiralaması. Şurada nöbetçiler var, askerler var. Size göstermek istiyorum. Çok cool, havalı bir yer. Sarayın avlusuna bakalım şimdi. Bayağı bir sıra bekleyeceğiz biraz sonra. Benim anlamadığım, burada bir sürü insan var sıra bekliyor ama yandaki insanlar sıra beklemeden gidiyor. Neden acaba?
Evet, sarayın girişini görüyorsunuz. Bu kadar sıra var. Ve sürekli sirkülasyon var. Sürekli bu kadar kişi giriyor. Yani inanın bana, içerisi şu an ana baba günü. Bakalım. Daha giremedik. İçerisi şu an ana... Evet arkadaşlar, sizi saraylarda gezdiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sarayın içine girdik. Sarayın girişinde şöyle bir kapının altından geçiyoruz. Bu gate'in altından geçtikten sonra bir şöyle kapı daha bizi bekliyor. Bu kapının altından geçeceğiz. Sonra saray hakkında bilgiler vereceğim size. Şöyle göstereyim. Ben şu an tabii ters yöne girdim. İnsanlar bana garip garip bakıyor. Ama hepsi video çekmek için. Gayet güzel bir yer. İnsan gerçekten burada tarihi yaşıyor ya. Tarihin üzerine gidiyorsun burada. Birazdan size saray hakkında bilgiler de vereceğim. Sarayımıza girdik. Öyle görmüş olduğunuz gibi içeride böyle yapılar var. Geleneksel Kore, Çin, Japon evleri, anıtları, tapınakları hep birbirine benzer zaten, biliyorsunuz. Bu saray hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu saray 1395 yılında Kral Taeho tarafından yaptırılmış. Yani ortalama 600 yıllık bir geçmişi mevcut. Savaşlarda ve Japon işgali tarafından burası yıkılmış. Birçok defa tekrar yapılmış bir saray burası. 600 yıllık bir hikayesi var dediğim gibi. 1395 yılında yapılmış. İsmi buranın Gyeongbokgung. Yani telefona bakarak okudum. Yani okuması, telaffuzları biraz biliyorsunuz Asya'daki şeylerin tuhaf ya da benim dilim dönmüyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Böyle bir saray. Burada sabahları asker değişim töreni oluyor. Girerken çektim. Umarım bunu ekleyebilirim. Çünkü çok görüntü alamadım orada. Kusura bakmayın. Gayet güzel bir saray. Buraya işte hanbok kiralayıp, yani üzerimizdeki kıyafetleri kiralayıp girebiliyorsunuz. Normal sivil de gelebilirsiniz. Normalde buraya giriş 3000-5000 won arası falan ama şu an burada bayram olduğundan dolayı ücretsiz herkes girebiliyor. Burası Kore'nin en eski saraylarından bir tanesi. En popüler destinasyonu. Herkes buraya geliyor. Herkes burada çekim yapıyor. Burası tarih kokuyor. Zaten bir de şu hanbokları giyince yani çok farklı, çok değişik, çok güzel hissedebiliyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse. Bu arada abone olup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. O zaman gezmeye devam ediyorum. Yani sarayın girişinde 2 tane kapı var. İlerideki kapı, bu kapı, bir de sarayın burası var. Sonra şu tarafa gidebilirsiniz. Böyle gezebilirsiniz. Gezmeye devam ediyoruz içeride. Şimdi bu sarayın arka kısmında böyle yapılar mevcut. Burada şöyle görmüş olduğunuz gibi geleneksel Asya kültürünü yansıtan, işte Kore havasını görebileceğimiz yer. Şimdi şöyle şu yapının içine girelim. Herkes fotoğraf çekiniyor. Herkes güzelce ne geziyor. Bunun içine girmek yasakmış tabi. Şöyle size göstermek istiyorum. İçerisi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Diğerlerini gezelim. Yine bir yapı var karşımızda tam. Bakalım bunun içinde ne varmış. Yani içlerine girememek kötü. Ama girmemek daha iyi bence. O da var tabii. Biraz arada kaldım. Çünkü bu kadar insanın şuraya girip çıktığını düşünsenize. Zaten tertemiz yerler mahvolur. Böyle geleneksel yapılar. Çift pencereli. Büyük ihtimalle burada öğretiler, dinsel şeyler oluyordu. Aynen. Şu karşıda kitap figürleri falan var. Yerde de zaten çok eski böyle yazıtlar falan var. Yazmalar var daha doğrusu. Ben bir bilgilendirme, bir yazı falan olmadığı için ben böyle direkt söylüyorum. Kusura bakmayın. İngilizce keşke yazsa ya da hiçbir dilde yazmadığı için bir şey diyemiyorum maalesef. Şöyle devam edelim. Yani saray böyle yapısal anlamda etkileyici. Gerçekten güzel duruyor. Bir sürü yapı, bir sürü bina var. Ama içine baktığınızda, içine yanaştığınızda hepsi böyle boş. Yani sadece böyle
Üstten süslemeler var. İçlerine giremiyorsunuz. Ama yani içlerinde hiçbir şey yok. Yani tapınağın içinde gerçekten küçük bir kasaba, küçük bir köy yapmışlar. Gezmesi sizi içinde hani tarihsel anlamda güzel hissettiriyor. Bir de hani bu üzerimizdeki hanbokları giyince daha da böyle bir içine çekiyor. İçeride geziyoruz, gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, tapınak böyleydi. Tapınağın içini elimden geldiğince göstermeye çalıştım, gezmeye çalıştık. Yani tarihin içinde ortalama 600 yıllık bir yapı. Burada gezdik, burada dolaştık, burada yürüdük. İşlerine girilmiyor. Burada sadece binalar var. Bu binaların içinde boş, hani sadece göstermelik şeyler var. Öyle, böyle de gezmiş olduk. Şimdi buradan çıkalım, farklı yerlere gidelim, farklı yerleri gezelim, farklı yerleri görelim. O zaman Saray Tapınak bu kadardı. Yeni yerlere gitmeye devam edelim. Çünkü üzerimizdeki hanbokları 4 saatliğine kiraladık. Ortalama 3 saat kaldı. Sosyal anksiyetemizi yeniyoruz gün 1. Evet, şimdi Saray'dan çıktım. Saray'dan çıktıktan sonra burada bir tane köy var. Bu köyün adı Hanok Köyü. Bu köyde şimdi gezeceğiz. Yine hanbok kıyafetlerimizle geziyoruz tabii. Burası küçük bir köy. İşte eskiden geleneksel Koreliler burada yaşıyormuş. Japonlar burayı yakmışlar, yıkmışlar. Böyle bir şey vardı, yani böyle bir hikaye var. Detaylı öğrenip size de anlatacağım. Bildiğimiz geleneksel Asya köylerinden ama tabii ki Kore ve Japonya'nın daha güzel oluyor. Ve meşhur olan yere geldik. Şimdi arkadaşlar burada sessiz olmamız gerekiyor. Burası ünlü sokak. Burada şöyle güvenlikler şey diyor. Burası insanların olduğu yer, sessiz olun diyor. Burada insanlar yaşıyor. Bence gerçekten çok garip. İnsanların yaşadığı yerin önüne bakarsanız görürsünüz. Yani burayı boş yakalamak bence imkansız ya. Böyle güneş doğduğunda falan geleceksiniz, öyle söyleyeyim. Bu videoda, fotoğraflarda gördüğümüz yer burası. Arkadaşlar biraz önce anlatmıştım, işte saray 600 yıllık bir tarihe sahip. 1395 yılında yapılmış, inşa edilmiş. Defalarca yıkılmış, savaşlarda tekrar inşa edilmiş. Burasının da hani geçmişi 600 yıllık diyebilirim. Öyle bir tarih. Şimdi bu tarihi köyde, Hanok köyünde gezmeye, yürümeye devam ediyorum. Üzerimde bu kıyafetle. İnsan böyle gerçekten bazen tarihin içinde hissediyor. Özellikle bu kıyafetleri falan giyince role moda gibi. Tabii öyle bir role moda girmedim de. Ama insan bir düşünmüyor değil. Acaba şanslı mıyız, şanssız mıyız? Bunu da düşünmek lazım. Düşünüyorum daha. Şöyle size aşağıyı göstereyim. Köy böyle. Herkes gördüğünüz gibi fotoğraf çekiniyor. Video çekiyor. Bence harika bir manzara. Evet, köy çok kısa, küçük bir yerdi. Küçük bir kasabaydı daha doğrusu. Burayı da gezdik. Şimdi Yusuf'la bir yere gideceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Sonra bu hanbokları teslim edeceğiz. Ondan sonra da farklı yerlere gezmeye devam edeceğiz. Güzel, her şey yolunda. Kesinlikle Kore'ye gelirseniz yani böyle kıyafetler giyip gezin. Hoş ya, vallahi güzeldi. İnsanlar bakıyor, geliyor. Yani herkes birlikte fotoğraf çekiniyor. Bir sürü fotoğraf çekindik insanlarla. Görmeniz lazım. İnsanlar rica ediyor, fotoğraf çekinebilir miyiz birlikte falan diye. Gayet güzeldi. Zaten çoğu insan da hanbok olduğu için kimse hani yapmıyor, yadırgamıyor. Böyle değişik değişik gözlerle bakmıyor. Zaten bakan da gülüyor. Çok güzel olmuşsun falan diyor yani. Görmeniz lazım. Arkadaşlar, Güney Kore Seul'e gelirseniz kesinlikle bu saraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde hanbok alıyorsunuz. 4 saat 25.000 Kore won'la kiralayabilirsiniz. Ortalama 25 dolar. Ondan sonra girdikten sonra böyle bir saatinizi burada geçirirsiniz. Ondan sonra 600 yıllık bir köy var hemen yakında. Köye gidersiniz. Köyden sonra bu kıyafetlerle sokakta gezersiniz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada gezerken önünüze yolunuza dikkat edin. Biz demin yolu kaçırdık. Maalesef yolu kaçırdığımız için arkadaşımla merkeze gittik. Merkezde sadece bu kıyafetlerle biz geziyoruz. Herkes bize bakıyor. Önümüzü kesiyorlar, fotoğraf çekiniyorlar, gülüyorlar, görmeniz lazım. Neyse, sonra tekrar saraya döndük. Ve şu an herkes bundan giydiği için kimse tip tip bakmıyor. Ama gerçekten muazzam. O zaman bu videoyu burada kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ben Amerika kıtasına gideceğim Kore'den sonra. Bana destek olmak için katıl abone olabilir, süper teşekkür atabilir ve hype'larınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum ve Instagram'ıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.